Işık hızı kulağa inanılmaz hızlı geliyor. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre. Ama evren ölçeğinde bakıldığında bu hız aslında çok yavaş. Işık dünyadan Ay'a bir saniyeden biraz fazla sürede ulaşır. Ama en yakın yıldız sistemine varması 4 yıldan uzun sürer. Samanyolu'nun bir ucundan diğer ucuna gitmesi ise 100 bin yıl alır. Yani ışık hızında bile yolculuk yapsak evren bize hala ulaşılmaz derecede büyük kalır. İşte bu yüzden insanlar uzun zamandır şu soruyu soruyor. Eğer ışık hızı yetmiyorsa, evrende daha hızlı gitmenin başka bir yolu olabilir mi? Işık hızından daha hızlı yolculuk. Bilim kurgu filmlerinde bir düğmeye basılır ve gemi yıldızların arasından kaybolur. Star Trek'te buna warp denir. Peki nedir bu warp sürüşü? Yıllar boyunca bu fikir yalnızca hayal gücünün bir ürünü gibi görüldü. Çünkü Einstein'a göre evrende hiçbir şey ışık hızını aşamazdı. Bu fiziğin en temel sınırlarından biriydi. Ama işin ilginç tarafı şu. Einstein aynı zamanda bu sınırın etrafından dolaşmanın matematiksel yollarını da farkında olmadan bize bırakmıştı. Genel görelilik teorisine göre uzay ve zaman sabit bir sahne değildir. Bükülebilir, gerilebilir, hatta şekil değiştirebilir. Aslında evrenin genişlemesi bile bunun bir kanıtıdır. Galaksiler uzayda hareket etmiyor. Uzayın kendisi genişliyor. Ve bu genişleme sırasında galaksiler birbirinden ışık hızından daha hızlı uzaklaşabiliyor. Ama burada bir yasa ihlali yok. Çünkü hareket eden şey uzayın kendisi. İşte warp sürüşü fikri tam olarak buradan doğuyor. 1994 yılına geldiğimizde fizikçi Miguel Alcubierre bilim dünyasını şaşırtan bir matematiksel çözüm yayınladı. Bu çözümde bir uzay gemisinin ışık hızını aşması gerekmiyordu. Bunun yerine geminin etrafındaki uzay bükülüyordu. Geminin önündeki uzay sıkıştırılıyor, arkasındaki uzay genişletiliyordu. Gemi bu iki bölge arasında adeta bir balonun içinde duruyordu. Bu warp balonu sayesinde gemi yerel olarak hiç hareket etmese bile dışarıdan bakan biri için inanılmaz hızlarla yol alıyormuş gibi görünüyordu. Teknik olarak ışık hızı aşılmıyordu. Ama pratikte yıldızlar arası mesafeler çok kısa sürede kat edilebiliyordu. Bu fikir bilim kurgunun kalbinden çıkıp doğrudan denklemlerin içine girmişti. Ancak çok büyük bir sorun vardı. Alcubierre'nin çözümü negatif enerji gerektiriyordu. Yani evrende bildiğimiz normal maddede bulunmayan egzotik bir enerji türü. Negatif enerji, teorik olarak Casimir etkisi gibi kuantum olaylarında mikroskobik ölçekte ortaya çıkabiliyordu. Ama bir uzay gemisini sarmalayacak kadar üretmek, bu neredeyse imkansızdı. Üstelik gereken enerji miktarı ilk hesaplamalara göre Jüpiter gezegeninin kütlesine eşitti. Yani warp sürüşü matematiksel olarak mümkündü ama fiziksel olarak ulaşılmaz görünüyordu. Uzun süre boyunca bilim dünyasında genel kanaat şuydu: güzel bir denklem ama gerçek hayatta asla çalışmaz. Ta ki 2021 yılına kadar. Bu noktada sahneye başka bir isim çıktı: Eric Lentz. Lentz'in yaptığı şey Alcubierre modelini tamamen çöpe atmak değildi. Aksine aynı temel fikri aldı ve çok kritik bir soruyu sordu: warp sürüşü için negatif enerji gerçekten zorunlu mu? Ve verdiği cevap herkesi şaşırttı: hayır. Lentz, yayımladığı çalışmada warp benzeri uzay zaman bükülmelerinin yalnızca pozitif enerji kullanılarak da matematiksel olarak mümkün olabileceğini gösterdi. Yani egzotik, evrende var olup olmadığı bile tartışmalı bir enerji türüne mahkum olmayabilirdik. Bu, teorik fizik açısından çok büyük bir kırılma noktasıydı. Çünkü pozitif enerji en azından bildiğimiz evrende gerçekten var. Ama burada yanlış bir umut oluşmaması gerekiyor. Negatif enerji ortadan kalkmış olsa bile sorun bitmiş değildi. Çünkü Lentz'in modelinde gereken pozitif enerji miktarı hala inanılmaz boyutlardaydı. Yıldız ölçeğinde enerji yoğunluklarından bahsediyoruz. İnsanlığın şu anda üretebildiği her şeyin milyarlarca katı. Ayrıca warp balonunun nasıl başlatılacağı, nasıl yönlendirileceği ve nasıl güvenli bir şekilde durdurulacağı hala bilinmiyor. Teorik olarak mümkün olan bir çözüm ile mühendislik olarak inşa edilebilir bir teknoloji arasında devasa bir uçurum var. Yani bugün için dürüst cevap şu: warp sürüşü hala pratikte imkansız. Ama artık fizik yasalarına aykırı değil. Bu çok önemli bir fark. Bir zamanlar tamamen bilim kurgu olan bir fikir, bugün ciddi fizik dergilerinde tartışılıyor. Denklemleri yazılıyor,
sınırları zorlanıyor. Ve belki de asıl değerli olan şey şu: warp sürüşü bize yalnızca yıldızlara nasıl gidebileceğimizi değil, uzay ve zamanın doğasını ne kadar az bildiğimizi hatırlatıyor. Belki bir gün bu fikir sadece filmlerde değil, gerçek mühendislik projelerinde konuşulacak. Belki de asla gerçekleşmeyecek. Ama tarih bize şunu gösteriyor: bugünün imkansızı yarının teknolojisi olabilir. Ve belki de ışık hızını aşmanın yolu hızlanmak değil, uzayı bükmektir.